Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Bugün sizlere kıyır kıyır çok lezzetli tarak tatlısı hazırlayacağız arkadaşlar. Yapılışı oldukça pratik ve sunumu harika olan bu şerbet tatlıyı mutlaka sizler de sevdiklerinize denemelisiniz. Tarağın üzerinde şekil verdiğimiz bu tatlı sizin favori lezzetlerinizden bir tanesi olacak arkadaşlar. Tatlımızın yapılışına geçelim. İlk olarak şerbetini hazırlayacağız. Tencerem içerisine 3 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Aynı bardakla 3,5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. 200 ml bardak kullandım. Karıştırıyorum ve ocağın üzerine alıyorum. Şeker erine kadar devamlı ocağın üzerinde karıştıktan sonra şerbeti orta ateşte 7 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra birkaç damla limon suyu ilave ederek 1 dakika daha kaynatıyoruz ve şerbetimizi soğumaya alacağız. Şerbetin fazla kaynamasına gerek yok zaten. Şerbetimiz soğurken biz de hamurunu hazırlayacağız. Burada 100 gram oda ısısında tereyağım var. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurtamı da ilave ediyorum. Yarım su bardağı irmik, yarım su bardağı pudra şekeri. Ben bugün kıyır bir tatlı hazırlayacağım. Eğer biraz yumuşak olmasını istiyorsanız yarım su bardağı da yoğurt ilave edebilirsiniz. Ardından 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya ve yarım pakette kabartma tozu ilave ettim arkadaşlar ve daha sonra karıştırıyorum. Unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Kontrollü olun. Ben toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım ama siz yine de kontrollü olun. Kabartma tozunun yarım paket kullanmamın amacı arkadaşlar çok büyümesi ve dağılmasın diye. Biraz kıyır olmasını istediğimiz için yarım paket tercih ediyoruz. Ara sıra un ilave ederek artık hamurumu elimle yoğuruyorum arkadaşlar. Sizlere kıvamını göstereceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Sizler de bu tarifi ilk defa gördüyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Hamurun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Ne çok sert ne çok yumuşak. Tatlılarda, kurabiyelerde, poğaçalarda şekil vermek için bir tane tarak kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu sadece mutfakta kullanıyoruz. İç harcında da ben fındık kullanacağım. İsterseniz ceviz veya fıstık da kullanabilirsiniz. Böyle yumurtadan biraz küçük parça alıyorum ve tarağın üzerinde bu şekilde yayıyorum. İç harcından bir tatlı kaşığına kadar yaydıktan sonra kenarlarından birleştiriyoruz arkadaşlar ve kendi tarağın şekli çıkıyor zaten. İlla tarak kullanmanıza gerek yok. Evde farklı bir aparat varsa da onunla da bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde şekli bozulmadan çıkartıyorum. Ve daha sonra da iki ucunu birleştiriyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şekli oluyor. Şeklimiz bu. Ve fırın tepsime yerleştiriyorum. Tepsiye yağlamanıza gerek yok. Çünkü yağlı bir hamur. Birkaç tane daha size göstermek istiyorum. Şekli çok şık arkadaşlar. Bayramlarda, özel günlerinizde bu tatlıyı gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer hamuruna yoğurt ilave ederseniz tatlınız biraz daha yumuşak olur. Eğer yoğurt ilave etmezseniz kıyır kıyır bir tatlı elde etmiş olursunuz. Tercih sizin. Hızlı bir şekilde tatlımızın şeklini veriyoruz. Sizler bu tarifi ilk defa gördüyseniz lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Tarif hakkında da yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Şekli şahane, yapılışı oldukça pratik, çok lezzetli bir tatlı arkadaşlar. Farklı tarifler arıyorsanız bu tatlı tarifi tam size göre arkadaşlar. Sunumu oldukça şık ve görüntüsü harika bir tatlı oluyor. Görenler şeklini nasıl verdiğinizi mutlaka size soracaklar. Arkadaşlar taraklarla kurabiye şekli, poğaça şekli de verebilirsiniz. İnanın çok şık oluyor. Bu şekilde de lezzetli tatlılar da hazırlayabilirsiniz. İsterseniz düz şekil verebilirsiniz veya bu iki ucunu birleştirebilirsiniz de. Tamamen sunum size bağlı arkadaşlar. Tatlıda tarak kullanılması size ön yargı oluşturmasın arkadaşlar.
Tarağı sadece mutfak için kullanıyorum. Yani poğaça, kurabiye bu gibi tatlılarda. Sadece paketinden çıkartıyorum. İşim bitince yıkıyorum, kuruyorum ve tekrar paketten alıyorum. Siz de öyle yapmanızı öneririm. Mutfakta kullanacağınız böyle bir aparatınız da olsun. İnanın çok güzel şekil vereceğiniz tarifler elde edeceksiniz. Ben içerisinde fındık kullanmıştım. İsterseniz ceviz veya antep fıstığı da kullanabilirsiniz veya boş da bırakabilirsiniz. Her türlü çok lezzetli, kıyır kıyır bir tatlı oluyor. Çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, sunumuyla şık, lezzetli bir tarif. Kalan hamurları da aynı şekilde hızlı hızlı tamamlayarak tepsim içerisine alıyorum. Siz bu tarifi ilk defa gördüyseniz lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Çocuklarınızla bile kolay bir şekilde hazırlayacağınız çok lezzetli bir tarif. Son hamurumu da aynı şekilde tamamladım ve fırın tepsime yerleştiriyorum. Şeklini görüyorsunuz. İsterseniz bu boşluklara birer tane fındık da ekleyebilirsiniz. Çok şık duruyor. Ve daha sonra tatlımı önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum arkadaşlar. Ortalama 25 dakika. Tatlım fırından çıktı ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetin tamamını döküyorum. Şerbetini ilave ettikten sonra da ortalama 1 saat kadar dinlendireceğiz. Şerbetini tam çeksin. Üzeri çok fazla kızarmıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pembeleşiyor. Buna dikkat edersiniz. Tatlımızı dinlendirdik arkadaşlar ve artık servis tabağının içerisine alabiliriz. Kıyır kıyır çok lezzetli, harika bir şerbet tatlı oldu. Sizler de mutlaka deneyin. Altı da bu şekilde kızardı. Tarifimin sonuna geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.